Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle beyaz orkidemi gösteriyorum. Çiçekleri devam ediyor. Bu sene bayağı çiçeği açtı. Evet, şu ortasını gösteriyorum. 2 tane yaprak aynı anda çıkarttı. Bu orkidemin daha önceden sıkıntısını söylemiştim. Orta noktasına dikkat etmemiştim. Su bırakmışım ve burası çürümüştü. Böyle bir durumla karşılaşırsanız endişelenmeyin. Hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Tarçın koymanız gerekiyor. Toz tarçın. Toz tarçın burayı tedavi ediyor. Belli bir zaman sonra yeniden yaprak çıkarıyor. Orkidelerde konum çok önemli. Aydınlık bir yer olması gerekiyor. Direkt güneş ışığı almaması gerekiyor. Orkidelerin çiçeklerini özellikle ara ara kontrol etmemiz gerekiyor. Yapraklarını kontrol etmemiz gerekiyor. Bir sıkıntı olup olmadığını çiçek ve yapraklarına bakarak anlıyoruz. Sabah güneşini alan bir yer olabilir. Gördüğünüz gibi yeni yapraklar çıktı. Orkidelerinizde yeni yapraklar çıkıyorsa bu orkidenizin sağlıklı olduğunu gösterir. Orkide 3 türlü gelişim gösterir. 1 yapraklarını büyütme, 2 çiçeklerini büyütme, 3 köklerini büyütme. Bu nedenden dolayı bir orkide eğer yerini sevmişse yerde sabit devam etmeniz gerekiyor. Yer sık sık değiştirmeyin. Bir de yaz olmasına rağmen orkideleri sık sık sulamayın. Orkidenin susadığını bakın şöyle gösteriyorum. Köklerine bakarak anlıyoruz. Eğer kökleri bu şekilde grileşmişse, evet şöyle gösteriyorum, gri halde ise bu orkidenin suya ihtiyacı var demektir ve bu orkidenin sulama vakti geldi demektir. Gri olmadan yeşilken kesinlikle orkidelerinizi sulamayınız. Aşırı sulama orkidelerinizde kök çürümelerine neden olur. Dikkat etmezseniz kök çürümeleri meydana gelir. Eğer kök çürümeleri meydana gelmişse müdahale edilmesi gerekiyor. Evet, şu orkidemi gösteriyorum. Çiçekleri gayet güzel devam ediyor. Toprak cinsine ve konumuna göre de orkidelerde sulama ihtiyacı değişebilir. Her orkide aynı anda sulamaz. Bakın, evet, biraz önceki orkidem susamıştı ama şu orkidemi gösteriyorum. Bakın şöyle kökleri yemyeşil, hala susamamış. Toprak cinsine ve konumuna göre orkidelerin su ihtiyacı değişir. Yaz olsa da değişir. Bu nedenden dolayı köklerine bakmadan sulama yapmayınız. Eğer orkidelerinizde köklerinde sıkıntı varsa ve orkide kendini salmışsa burada kök müdahalesi yapmamız gerekiyor. Kök bakımı yapmamız gerekiyor. Burada bir tane orkidemi göstermek istiyorum. Bunun yaprakları artık gördüğünüz gibi salmıştı. Bunun kök bakımını yaptım ben. Neler yaptım? Bunun biraz daha canlansın, kendine gelsin. Ondan sonra videosunu paylaşacağım. Kök bakımında neler yaptım göstermek istiyorum. Bazen orkidelerde böyle ani bakımlar yapmamız gerekiyor. Kararlar almamız gerekiyor orkidelerin kurtulması için. Bu da önemli. Evet, buradaki orkidemi gösteriyorum. Sabah güneşini alan bir yere konumlandırmıştım bu orkidemi. Şöyle gösteriyorum. Bir tane K2'sini dikmiştik. Evet, beyaz orkidemin. Evet, şu beyaz orkidemin beyaz renkte beyaz mor açıyor bu çiçek. Bunu şuradan bir K2'sini ayırmıştık, dikmiştik. Boya çok büyümedi dikkat ederseniz. Bakın şu alttan gelen daha sonra çıkmasına rağmen boyu uzadı. Kök gelişimiyle alakalı bu. Kökü sağlam olduğundan dolayı boyu hızlı gitti. Bu ise köklerini geliştiriyor. Bundan dolayı bakın şöyle köklerini gösteriyorum. Kök gelişimine ağırlık verdiğinden dolayı şu anda yukarı boya doğru gelişim göstermiyor. Bu sağlıksız olduğunu anlamına gelmez. Şu üst tarafta bir K2'm daha var bakın. Bu K2'yi de Eylül ayını bekliyorum. Eylül ayında dikeceğim. Bakın K2'ler güneşe doğru büyüyor. Çiçeklerin hepsi öyledir. Ara ara bunların yönlerini değiştirmemiz gerekiyor ki düz büyüsün. Yoksa sadece bir tarafa doğru büyür. Düz olmamasını sağlar. Şimdi şu beyaz orkidem K2 vermişti. Bakın bir tanesini dikmiştik, bir tanesini dikeceğiz. Beyaz orkide verir de diğer mor sarı orkide vermez mi? O da evet, hem alttan bir tane yavru çıkarttı gösteriyorum. Konumlarına dikkat ederseniz, sulamasına dikkat ederseniz, sulamasını düzgün yaparsanız böyle sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bir tane alttan verdi bakın. Bir tane şu ya ortadan verdi, bir tane de yukarıdan verdi. Bunlar da gelişimlerini bakın bu şekilde köklendikten sonra bahar mevsiminde dikeceğim. Büyük bir ihtimal bu mor sarı orkidemin K2'lerini Mart ayında dikeceğim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.